Bu eser, yazar Sibel Özgür tarafından kaleme alınmış olup, tüm bölümler telif hakkı ile korunmaktadır. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya kullanılamaz. İki ateş arasında. İlk karşılaşma. 25 Eylül 2019. Ülkenin en önemli insanlarını bir araya getiren ihtişamlı binada güvenlik önlemleri üst düzeydeydi. Son derece ciddi ve her an tetikte bekleyen siyah takım elbiseli iri adamlar, giriş kapısına yanaşan milyonluk araçları koşarak karşılayan görevliler, güç ve saygınlık gösterisi derdindeki gizemli adamlar, şıklık ve zarafet konusunda birbiriyle yarışan kadınlar. Lüks araç giriş kapısına doğru yanaşırken nihayet kafasını kaldırıp dışarı bakabilmişti. Yol boyunca ağzından tek kelime çıkmamış, tüm dikkatini elindeki telefona vermişti. Hızla ilerleyen aracın yavaşlamasından binaya yaklaştıklarını anlamıştı. Oysa ki bu bitmesini hiç istemediği bir yolculuktu. Böyle ortamlara girmeyi zaten hiçbir zaman sevmemişti. Ama sanki bu kez daha farklı bir şey vardı. Az sonra olacakların hayatını tamamen değiştireceğini sezmişçesine iç huzursuzluğu şiddetlenerek artıyordu. Yanında oturan nişanlısı Cengiz, ondaki tedirginliğin farkındaydı. Ama bu davete katılmak onun için kaçınılmazdı. Babasının kurmak için ağır bedeller ödediği ve korumak için yıllarını feda ettiği küçük bir imparatorluğun yegane prensiydi. Racon, daha küçük yaşlarda kendisine öğretilmeye başlanmıştı. Babası yaş alınca sorumluluğun büyük bir kısmını Cengiz'e vermiş fakat gözlerini üzerinden uzun süre çekmemişti. Kendi kanatlarıyla uçmayı tamamen öğrenene kadar belli bir takip mesafesinden sürekli oğlunu gözlemlemişti. Çocuk yaşından itibaren siyah takım elbiseli adamlara, zırhlı araçlara, çeşit çeşit silahlara ve tehlikeli ortamlara oldukça alışkındı. Büyüdükçe bunlara güzel kadınlar da eklendi ki bu işin olmazsa olmazıydı. Bu alemde güçlü erkek demek, yalnızca zengin ya da baba yiğit erkek demek değildi. Güzel kadınlar bu işin en önemli parçasıydı. Bir kadınla görüntü verilecekse en güzel olanıyla verilmeliydi. Böyle adamlar için aşık olmak ve bir kadına delice kapılmak itibarını ciddi anlamda zedeleyebilirdi. Bu da racona ters bir durumdu. Bu yüzden de her konuda olduğu gibi duyguları kontrol etme konusunda da iyi olmak zorundaydılar. Cengiz'e raconun her detayı titizlikle öğretilirken tabii ki bu konu es geçilmemişti. Fakat kalp coştuğu zaman hiçbir kuralı dinlemiyordu. Asya'yı ilk gördüğü an tutulmuştu. Yavru bir ceylan kadar masum görüntüsü Cengiz'i resmen büyülemişti. Ne pahasına olursa olsun ona mutlaka sahip olmalıydı. Fakat ne yazık ki kendi halindeki masum bir insanı bu karanlık dünyaya sokma sorumluluğunu üstlenecek olgunlukta biri değildi. Babasının bütün karşı çıkmaları onu Asya'ya daha da bağlamıştı. Cengiz'i kaybetmek istemeyen ailesi ise bu durumu kabullenmekten başka çare bulamamıştı. Her şeye yeten muazzam güç Cengiz'in kalbine söz geçirmeye yetmiyordu. Tanıştıktan kısa bir süre sonra Cengiz kontrolünü tamamen kaybetti ve Asya'yı evliliğe bir şekilde ikna etti. Asya hayatını kiminle birleştireceğinin farkındaydı. Bu durum onu tedirgin etse de Cengiz'in onu mutlu edeceğine inanmıştı. O aslında Cengiz'i değil, Cengiz'in onu sevme şeklini sevmişti. Hayatta yapayalnız kalmış ve yönünü kaybetmiş bir kadın olarak
Bu kadar sevilmek ve değer görmek her kadın gibi onun da ruhunu okşuyordu. Her şey o kadar ani olmuştu ki aslında üzerinde düşünecek pek de zaman olmamıştı. Zaten Cengiz Asya'ya başka bir seçenek de bırakmamıştı. Kendisi için gücünü, itibarını, ailesini ve tüm servetini feda etmeye hazır olan bu adamın aşkından oldukça etkilenmişti. Böylesine sevilmek her kadına nasip olmalıydı. Tüm bunlar Asya'yı ne kadar etkiliyorsa bu tür ortamlara girmekte bir o kadar geriyor. Bu yapmacık güç otoritesi ortamlarında kendini çok yabancı hissediyordu. Burası bilmediği, daha önce hiç girmediği ve asla girmek istemeyeceği bir dünyaydı. Kalan hayatının tümünü bu ihtişamlı ama sahte ortamlarda geçireceğini bilmek onu huzursuz ediyordu. Bugün de buraya gelmemek için direnmişti. Ama Cengiz'in bitmek bilmeyen ısrarlarına daha fazla dayanamamıştı. Cengiz bu ısrarı yaparken elbette bugünün sevdiği kadınla geçireceği son gün olduğundan habersizdi. Araç kapıya tamamen yanaşıp durdu. Dışarısı bir anda hareketlenmişti. Şoför kapılarını açmak için hızla arabadan indiğinde Asya bir an Cengiz'le göz göze geldi. Sahte bir gülümseme belirdi dudaklarında. Davet boyunca bürüneceği mutlu kadın rolüne şimdiden girmiş gibi görünüyordu. Cengiz ise en minnettar gülümsemesiyle göz kırptı ve Asya'nın yanağına içten bir öpücük kondurdu. Asya bu öpücüğü yaptığı fedakarlığa karşı bir teşekkür olarak almıştı. Şoförün açtığı kapıdan inmeden önce son kez derin bir nefes aldı. Yol boyu içini kaplayan tuhaf huzursuzluk gitgide büyüyordu. Cengiz arabadan inerek Asya'nın olduğu tarafa geldi ve elini zarif bir şekilde uzatarak nişanlısını indirdi. Arabadan indikleri andan itibaren bütün gözler üzerlerine çevrilmişti. Asya için bitmek bilmeyecek dakikalar işte böyle başlamıştı. Cengiz binanın merdivenlerinden nişanlısıyla el ele çıkarken bu kadar mükemmel bir kadına sahip olmanın haklı gururunu yaşıyordu. Asya üzerinde boyundan bağlamalı uzun elbisesiyle adeta bir kuğu gibi süzülüyor. Uzun saçları elbisesinin etekleriyle birlikte hafif esen rüzgarda uçuşuyordu. Yürüdükçe yırtmacından dışarı çıkan bacağı yürek hoplatıcıydı. Kapıdan içeri girdikleri andan itibaren koca salondaki tüm gözler bir anda üzerlerine çevrilmişti. Asya'nın mistik tarafı ortamda üzerine akan yoğun baskıyı anında hissetmişti. Bu durum onu daha da germiş, üzerine bir de içindeki gitgide büyüyen garip huzursuzluk eklenmişti. Cengiz bir adım önünden yürüyor, elini tuttuğu Asya'yı adeta çekiştiriyordu. Asya elinde olsa bir an bile düşünmeden arkasını dönüp kaçabilirdi. Ama artık her şey için çok geçti. Bu bir an önce bitmesini istediği gereksiz seremoninin sadece başlangıcıydı. Salonun tam ortasında, bakışları yerde, bir melek gibi süzülerek ilerlerken bir ara göz ucuyla kalabalığı süzdü. Kadın, erkek, herkes bu buğulu güzelliği hayranlıkla seyrediyordu. Asya o salondaki hiç kimseye benzemiyor, adeta bir ışık kaynağı gibi parlıyordu. Egzotik, mistik ve gizemli bir çekiciliği vardı. Oldukça zarif ve sakin şekilde hareket ediyor, sanki hiçbir şey için acelesi yokmuş gibi davranıyordu. İnsanı kıskandıran bir sakinliği ve huzuru vardı. Bu umarsız havası insanları sakinleştirirken cinsellik ve arzu yüklü bakışları, duruşu, sesi ve konuşmaları ateşliyordu. Küçük bir kız çocuğu gibi masumken bir anda çapkınlaşan bakışlarıyla kışkırtıyor, sıradan bir şey söylerken bile şiirselleştiriyordu. Adeta başka bir evrenden gelmiş gibi insanların üzerinde mistik etkiler yaratıyordu. Masumiyet ve kırgınlık en güçlü silahıydı.
tam da erkeklerin hayallerindeki gibi hem korunmaya muhtaç hem de cinsel açıdan heyecan verici bir kadındı. 30 yaşında olduğuna inanmak gerçekten zordu. Nihayet masalarına gelmişlerdi. Cengiz oturur oturmaz heyecanlı gözlerle etrafı taradı. Üzerindeki ilginin o kadar farkındaydı ki gururu gözlerine yansıyordu. Bu gösteri onu oldukça memnun etmişti. Masaya oturdukları andan itibaren Asya'nın içini saran huzursuzluk hissi artık zirveye ulaşmıştı. İçinde fırtınalar kopuyor ama dışarıya hiçbir şey yansımıyordu. Sakin, dingin ve bilge bir hali vardı. Cengiz masadaki diğer davetlilerle koyu bir sohbete dalmış, aradan neredeyse 1 saat geçmişti. Masanın altından tuttuğu Asya'nın elini bir an olsun bırakmıyor, arada bir ona dönerek her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol ediyordu. Bu gizemli adamların aralarında geçen garip ve şifreli konuşmalar Asya'nın beyninde uğuldamaya ve artık çekilmez bir hal almaya başlamıştı. Ait olmadığı bu tiyatrodan bir an önce çıkmak için dakikaları sayıyordu. Oyalanmak için kurcaladığı telefonu da artık durumu kurtarmaya yetmiyordu. Bu bunaltıcı ortamdan bir an olsun uzaklaşıp nefes alabilmenin tek yolu lavaboya gitmekti. Cengiz'i daldığı koyu sohbetten bir an için uzaklaştırıp kulağına lavaboya gideceğini fısıldadı. "Sana eşlik etmemi ister misin sevgilim?" "Hayır, gerek yok. Sohbetini bölme lütfen." Tam ayağa kalkacakken Cengiz Asya'yı kolundan çekip tekrar oturttu ve yanağına uzun bir öpücük kondurarak kulağına fısıldadı. "Asyam, seni çok seviyorum. Bunu sakın aklından çıkarma." Cengiz'den her fırsatta sevgi sözcükleri duymaya alışkın olsa da bu durum Asya'nın tuhafına gitmiş, vedalaşıyorlarmış da onu bir daha göremeyecekmiş gibi hissettirmişti. Bu tuhaf his yüreğini sıkıştırmıştı. Cengiz'in gözlerinin içine baktı ve yanağına bir öpücük kondurduktan sonra kalkıp doğruca lavaboya gitti. Bu durum Cengiz'i bir hayli şaşırtmıştı. Asya'dan böyle hamleler görmeye alışkın değildi. Asya masadan ayrılmıştı ama o hala son kısa öpücüğün sarhoşluğunu yaşıyordu. Asya sonunda kendisiyle baş başa kalabileceği bir yer bulmuştu. Kendini buraya biraz olsun nefes alabilmek için atmıştı ama yüreği daha da sıkışmıştı. Duvarlar üstüne üstüne geliyordu. Güçlü hisleri kötü bir şeyler olacağını söylese de olumlu düşünmeye çalışıyordu. Aynada kendini uzun uzun seyretti. Neden ait olmadığı bir yerde kalmak zorunda hissettiğini anlamaya çalışıyordu. Bütün ömrünü bu şekilde geçiremezdi. Buna nereye kadar dayanabilirdi ki? Cengiz'e aşık değildi ama çok değer veriyordu. Belki de onun kendisini sevme şeklini seviyordu. Bir erkeğin kendisine bu kadar tutkun olmasının mutlu olmak için yeterli olacağını düşünmüştü. Ama istediği şey bu değildi. Cengiz'e karşı hissettiği şey tutku değil, minnetti. Bu bir erkekle ömür geçirmek için yeterli bir sebep olamazdı. Asya, tutkuya tutkun bir kadındı. İsteklerini güçlü ve kararlı şekilde ifade eden, ne istediği konusunda her zaman net olan, lafı dolandırmadan söyleyen o kıza ne olmuştu? Ne ara bu hale gelmişti? Hayatıyla ilgili tek karar mekanizması kendisi olan, işine gelmeyen toplumsal kurallara uymayacak kadar özgürlük sahibi Asya nereye gitmişti? Hayat amacı keyif ve zevk olan, her şeyle her daim eğlenmesini bilen Asya, şimdi bu sıkıcı salonun lavabosunda kendini sorguluyordu. O hiçbir gruba dahil olmayan, tamamen bağımsız ve özgürlüğünden asla taviz vermeyen biriydi. Yalnızca hoşuna giden şeyleri yapma özgürlüğüne sahipti. Zamanı kıymetliydi ve onu herkesle geçiremezdi. Her işi tutkuyla yapar, olduğu kişiyle gurur duyardı.
Filozof tabiatlı, oturaklı ve sakindi. Kiminle bağ kuracağına yalnızca kendisi karar verir. Bu konuda asla dayatmaya gelemezdi. Bu Asya için enerji alanını kirletmek demekti ve bunun yavaş yavaş gerçekleştiğini fark etmek canını acıtıyordu. İnsanların sıkıcı hayatlarını terk etmesi gerektiğini hatırlatan bir bilinçaltı simgesiyken, şimdi kendisi sıkıntıdan patlamak üzereydi. İnsanlara hayatın biçtiği rollerin dışına çıkmanın heyecanını yaşatırken, kendisi ona biçilen rollere razı olmuş gibiydi. Her ne kadar sakinlik arasa da kendini Cengiz'le sürekli bir aksiyonun içinde buluyordu. Bu durum artık yorucu olmaya başlamıştı. Hiçbir şey onu geremez ve strese sokamazdı. Gerekirse ortamı terk ederdi. Asla kimseyi memnun etmek zorunda hissetmezdi. Tıpkı bir kedi gibi kendine yeterli ve bağımsızdı. Şimdi ise ortada içine sinmeyen ciddi bir sorun vardı. İçgüdüleri bu oyuna artık bir son vermesi gerektiğini haykırmaya başlamıştı. Asya içgüdülerine son derece güvenirdi. Farkında olmadan büründüğü bu sahte kimlik ruhuna acı vermeye başlamıştı. Asya için tutkuyu kaybetmenin bir bitki gibi yaşamaktan farkı yoktu ve hayatını bu şekilde devam ettiremezdi. Aynadaki yansımasını dikkatlice inceledi. Oradaki kız arzu çığlıkları atıyor, dişiliğini keşfetmek, içindeki tüm hazları yaşamak ve tutku selinde sürüklenip kaybolmak için ölüyordu. Belki de bunu fark etmek için en doğru zaman şu andı. Cengiz'e de kendine de daha fazla haksızlık yapmak istemiyordu. Bu anlamsız oyunu daha fazla sürdürmeden bitirmeye o an karar vermişti. Bu iş bu akşam bitecekti. Aynada son kez kendini süzdü. Aldığı karar Cengiz'i yıkacak olsa da bu ne istediğini bilen kararlı duruşu Asya'nın hoşuna gitmişti. Bugün Cengiz'le geçireceği son gündü. Aslında bunun aldığı ayrılık kararıyla da bir ilgisi yoktu. Az önce masada Cengiz'i öperken içine doğan o rahatsız edici veda hissi tamamen gerçekti. Çünkü onlar için yazılmış çok daha farklı bir hayat senaryosu vardı. Başı önde, düşünceli bir şekilde lavabodan büyük salona doğru giden koridorda ilerlerken kaderinin tamamen değişeceği o ana adım adım yaklaşıyordu. Bir anda önünde beliren suret onu korkutmuştu. Bakışları yavaşça yukarıya doğru kayarken ruhunda Arzu'nun tuhaf titreşimlerini hissetmeye başlamıştı. Korhan, siyah takım elbisesi içinde tüm ihtişamıyla tam karşısında bir duvar gibi dikiliyor, tehditkar bakışlarıyla Asya'ya geçiş vermiyordu. Uzun boyu, orantılı vücut hatları, kendinden emin duruşu, hafif yanık teni ve arzu dolu derin bakışları Asya'yı oraya sabitleyip onu incelemekten başka bir şans tanımamıştı. Oyuncak bir bebeğinkini andıran uzun kirpiklerinin arkasındaki kahverengi gözleri resmen ateş ediyordu. Bu bakış son derece yakıcı ve bir o kadar da baş döndürücüydü. Asya şimdi belki de hayatında ilk kez hayalindeki tutkunun vücut bulmuş haliyle karşı karşıya kalmıştı. Kocaman gözlerini ve ürkek buğulu bakışlarını Korhan'ın gözlerinden alamamıştı. Ruhu yaklaşmakta olan tehlikeyi hissediyordu. Adeta fırtına öncesi sessizlik gibiydi. Karşısında dikilen bu gizemli adamın gözlerindeki şiddetli tutkuyu görebiliyordu. Çünkü o tutkuyu kilometrelerce öteden bile tanıyabilecek bir kadındı. Bu bakışlar onu birkaç saniye içinde etkisi altına almıştı. Bir an kendini toparlayıp yoluna devam etmek istese de Korhan geçişine müsaade etmiyordu.
Bu öyle tehditkar ve hükmedici bir duruştu ki Asya'yı resmen köşeye sıkıştırmıştı. Tedirginlik ve haz arasında gidip gelirken karşısında dikilen bu adamı aşıp oradan bir an önce uzaklaşması gerektiğini biliyordu. Bu tuhaf bir histi. Daha önce hissetmediği kadar yabancı ve yakıcı bir his. Anlık bir refleksle yatağına bulan bir su gibi akıp geçti Korhan'ın yanından. Parfümünün kışkırtıcı kokusu başını döndürmüştü. Koridorda ilerlerken az önce yaşananın bir hayal olup olmadığından emin olmak isteyen zihni onu arkasına dönüp bir kez daha bakmaya zorlamıştı. Başını yavaşça geriye doğru çevirdi. Bu bir hayal değildi. Korhan, koridorda kaçarcasına ilerleyen Asya'nın arkasından hayranlıkla bakmaya devam ediyordu. Yüzünde hissettiği yüksek hazzın tuhaf ifadesi vardı. Bu ifade Asya'nın kafasını daha da karıştırmıştı. Burası belirsiz ve karmaşık bir dünyaydı. Bu belirsizlik sinir bozucu olmakla birlikte Asya'ya güvensiz de hissettirmişti. Tekrar arkasına dönüp güvenli limanına, Cengiz'e doğru hızla uzaklaşıyordu. Hiç bitmeyecek gibi uzun gelen koridoru nihayet bitirmiş, salonun girişine gelmişti. Korhan'dan tamamen uzaklaşmıştı ama kokusu hala burnundaydı. Az önce yaşadığı tuhaf durumun etkisinden bir an önce çıkıp bildiği güvenli alana dönmek istiyordu. Uzaktan görebildiği nişanlısı hala masadakilerle derin bir sohbetteydi. Ona karşı garip bir suçluluk duygusu hissetmeye başlamıştı. Bu kısa ama tutkulu bakışma Asya'ya nişanlısına ihanet etmiş hissi vermişti. O ise her şeyden habersiz ve son derece keyifliydi. Asya korkunç bir kavram karmaşası yaşıyor. Az önce aynanın karşısında verdiği kararı şimdi yeniden sorguluyordu. Masaya doğru ilerlerken bir anda bir silah sesi duyuldu. Koca salondaki korkunç uğultu yerini birkaç saniyelik derin bir sessizliğe bırakmıştı. Herkes birbirine bakıyor, neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. O esnada bir el daha silah sesi yankılandı. Bu kez o ölüm sessizliği bozulmuş, yerini çığlıklara ve başka silah seslerine bırakmıştı. Koca salon öyle bir karışmıştı ki bağırtılar, çığlıklar, barut kokusu birbirine girmişti. Her şey birkaç saniyenin içinde olmuştu. Asya bir ara Cengiz'in olduğu yöne doğru baktığında nişanlısını kanlar içinde yerde yatarken gördü. Cengiz olduğu yerde yatıyor, hareket etmiyordu. Asya şoka girmiş, o da olduğu yerde kala kalmıştı. Ortalık savaş alanı gibiydi. Silah sesleri devam ederken birinin kolundan tutup kendisini çıkış kapısına doğru çektiğini fark etti. Kim olduğuna dönüp bakmayı bile akıl edemiyordu. Çekildiği tarafa doğru sürüklenirken gözleri hala Cengiz'deydi. Kapıdan çıkana kadar yerde hareketsizce yatan nişanlısına donuk gözlerle baktı. Şu an istediği tek şey bunun korkunç bir kabus olmasıydı. Cengiz görüş açısından çıktığında kendini bir jipin arka koltuğunda buldu. Biri onu o cehennemden çekip çıkarmıştı ama o aklını orada bırakmıştı. Yaşadığı şokun etkisinden çıkamıyor, hiçbir şey düşünemiyordu. Jip hızla uzaklaşırken başını bilinçsizce yanında oturan kişiye çevirdi. Boş bakışlarla baktığı kişi az önce koridorda karşısında duran adamdı. Tüm olanlara rağmen oldukça soğukkanlı görünüyordu. Böyle sıra dışı şeyleri her gün yaşıyormuş gibi serin ve sakin. Önde ise şoför, onun yanında iri yapılı ve yine siyah takım elbiseli başka bir adam oturuyordu. Korhan oldukça tok bir ses tonuyla
şoförüne talimatını verdi. Bas gaza, eve gidiyoruz. Asya son birkaç dakikadır olup bitenleri henüz idrak edememişti. İçinde bulunduğu araç şehri hızla terk ederken boş bakışlarla dışarıyı seyrediyordu. Ama gözünün önündeki tek şey Cengiz'in kanlar içindeki haliydi. Birkaç dakika sonra düşünme yetisi yavaş yavaş yerine gelmeye, bu jipin içinde ne aradığını, nereye gittiğini ve bu adamların kim olduğunu nihayet sorgulamaya başlamıştı. Öfkeli bakışlarını tekrar Korhan'a çevirdi ve yaşadığı şokun da etkisiyle ağzından sözcükler dökülüverdi. Ne yaptın Cengiz'e? Korhan bu suçlama karşısında herhangi bir tepki göstermiyor, sanki Asya'yı duymuyor gibi davranıyordu. Belki de bu onun bir tür cevap verme biçimiydi. Ama onun bu tavrı Asya tarafından bu suçu kabullenme olarak algılanmıştı. O an düşündüğü tek şey Cengiz'e ne olduğuydu ve bu sorunun cevabını alana kadar susmayacaktı. Sana soruyorum. Konuşsana. Ne yaptın Cengiz'e? Sessizlik devam ederken araç da son hızla şehrin çıkışına gelmişti. Korhan hala tepki vermiyor, Asya ise gittikçe sinirleniyordu. Kaçırıldığına dair tahminleri güçlenmeye başlamıştı. Onun için çaresizlik çoktan başlamış, işler iyice kontrolden çıkmıştı. Sesinin tonu daha da yükseldi. Durdurun arabayı. İnmek istiyorum. Korhan'dan bir kez daha tepki alamayan Asya bu kez şoföre yöneldi. Size söylüyorum. Duyuyor musunuz beni? Durdurun şu arabayı. Şoför dikiz aynasından hemen arkasında oturan Korhan'a baktı. Korhan şoföre gereken talimatı bu kez bakışlarıyla vermişti. Arabadaki hiç kimse Asya'ya karşılık vermiyordu. Bir yandan Cengiz'in durumu, diğer yandan kaçırıldığını düşünmek onu iyice paniğe sürüklemişti. Bu işi bu şekilde çözemeyeceğini anlamıştı. Aklında tek bir çözüm vardı. Bu her ne kadar çılgınlık gibi görünse de o an için başka bir çare düşünemiyordu. Kaybedecek vakit yoktu. Elini kapının koluna doğru uzattı ve hızla giden aracın kapısını açtı. Korhan ani bir refleksle Asya'yı kolundan tutup kendine doğru çekti. Tüm bunlar olurken araç durdu ve Asya Korhan'ın kollarından bir şekilde kurtulup kendini dışarıya attı. Jipten inip biraz uzaklaştıktan sonra dönüp arkaya doğru baktığında hemen arkadaki aracın da onlarla birlikte olduğunu ve içinden birkaç siyah takım elbiseli adamın indiğini gördü. Ellerinde silahlarla öylece bakıyor, olan biteni anlamaya çalışıyorlardı. Belli ki bunlar da bu gizemli adamın korumalarıydı. Asya ciddi şekilde kapana kısılmıştı. Ne yapacağını bilemez halde etrafa bakınıyor, artık şehrin dışında kalan ve tek bir arabanın bile geçmediği bu ıssız yerde çaresizliği iliklerine kadar yaşıyordu. Öfkeden deliye dönmüştü. Ne yapacağını bilemez halde yerinde dönüp duruyordu. Korhan ise arabadan inip çoktan Asya'nın yanına gelmişti. Asya öfke dolu bakışlarıyla resmen ateş ediyordu. Kimsiniz siz? Nereye götürüyorsunuz beni? Sorusunun cevabını alamasa da Korhan nihayet ona tepki vermişti. Onun bakışları ise daha öfkeliydi. Bin arabaya. Asya bu adamın neden bu kadar ketum olduğunu ve ona karşı neden bu kadar öfke duyduğunu bir türlü anlayamıyordu. Onun bu emir veren tarzı sinirlerini iyice bozmuştu. Böyle bir tavra razı olup boyun eğecek bir kadın asla değildi. Ve Korhan böylesiyle belki de ilk kez karşılaşmıştı. Asya ona kafa tutuyor, tansiyon gittikçe yükseliyordu. Bilmezsem ne yaparsın? Cengiz gibi beni de mi vurdurursun? Korhan'ın gözlerinden artık alevler çıkmaya başlamıştı.
Her istediğine bir parmak hareketiyle sahip olan, verdiği her emir anında yerine getirilen bu adam, şu an kendisine kafa tutan bir kadınla karşı karşıyaydı. Hissettiği ilk şey tabii ki öfkeydi. Ama derinlerde bir yerlerde içini kıpırdatan ama adını koyamadığı bir dürtü vardı. Daha önce hiç böyle hissetmemişti. Bu durumdan tuhaf bir şekilde haz almaya başlamıştı. Cengiz'e bunu benim yaptığımı mı düşünüyorsun? Neler olduğu konusunda hiçbir fikrim yok ama mutlaka öğreneceğim. Benden ne istiyorsun? Nereye götürüyorsun beni? Seni oradan çıkardım çünkü tehlikedeydin. Bir an önce güvenli bir yere gitmemiz lazım. O yüzden şimdi uzatma ve arabaya bin. Kaybedecek vakit yok. Bu açıklama Asya'yı biraz olsun sakinleştirse de hala tedirgindi. Bu adamı hiç tanımıyordu ve bundan sonra neler olabileceğini bilmiyordu. Onun için bir bilinmezlik başlamıştı. Neden sana güveneyim? Doğruyu söylediğini nereden bileyim? Bu soruya Korhan'ın kendinden emin şekilde verdiği cevap Asya'yı daha da çaresiz bırakmıştı. Güvenmek zorundasın çünkü başka çaren yok. Arkasına dönüp arabaya doğru yürüyen Korhan'ı çaresiz adımlarla takip ediyordu. Şu an onun için gerçekten bir mucize lazımdı. Hayatı birkaç dakikanın içinde tamamen alt üst olmuştu. Şimdi bu gizemli ve bir o kadar da sinir bozucu adamın arkasından gidip o arabaya binmekten ve bir bilinmezliğe doğru yol almaktan başka çaresi kalmamıştı. Zaten her türlü seçenek bu ıssız ve tekinsiz yerde kalmaktan çok daha iyiydi. Arabalar çalıştırıldı ve tekrar yola çıkıldı. Bir grup takım elbiseli ve silahlı adamla yolculuk etmek ve nereye gittiğini bile bilmemek Asya'yı gerdiği kadar tuhaf bir şeytani duygu da hissettiriyordu. İstediklerini kararlı bir şekilde ifade eden ve istemediği bir şeyi ne pahasına olursa olsun reddeden Asya'nın kaderi şimdi bir adamın iki dudağının arasındaydı ve onun direktiflerine göre hareket ediyordu. Saatler süren yolculukta yol boyunca kimseden çıt çıkmamıştı. Asya, olan biteni belki de yüzlerce kez kafasından geçirmiş, düşünmekten beyni yorgun düşmüştü. Arada bir Korhan'ın göz ucuyla onu takip ettiğini hissediyordu ama tepkisiz şekilde dışarıyı seyretmeye devam ediyordu. Bu uzun yolculuğun ardından nihayet ıssız bir arazinin içinde çiftlik evi tarzı oldukça geniş bir alana gelmişlerdi. Arabalar arazinin kapısına yanaştığında aniden bir hareketlenme başlamıştı. Arazinin iç tarafından koşarak gelen bir adam hızlıca kapıyı açtı. Arabalar içeri girer girmez kapı kapandı ve bu kez de evin girişindeki kapıda telaş başlamıştı. Evin çalışanları Korhan'ı karşılamak için tam kadro kapıya dizilmişlerdi. Arabaların kapıları hızlıca açıldı, içinden bir sürü adam indi. Her şey o kadar hızlı oluyordu ki bu Asya'nın asla alışkın olmadığı bir durumdu. O her zaman her işini sakin ve telaşsız şekilde halletmeyi severdi. Bu tür telaşlar ona her zaman yorucu ve gereksiz gelmişti. Herkes bu kadar hızlı hareket ederken şoförün açtığı kapıdan yavaş ve isteksizce indi. Son birkaç saattir yaşadıkları bütün enerjisini bitirmişti ve ayakta duracak hali yoktu. Aklı ise hala Cengiz'deydi. Şu andan itibaren hiçbir şeyin kendi kontrolünde olmadığının farkındaydı. Normal şartlarda kendisine jest olarak yapılan pek çok hareket şu an emir niteliğindeydi. Arabanın kapısının açılması kibar bir in emriydi. Burası bildiğinin dışında çok farklı bir dünyaydı. Tüm çalışanlar el pençe divan bu sinir bozucu güçteki adamın gözünün içine bakıyorlardı. Asya bu duruma Cengiz'den dolayı alışkın olsa da bu daha başka bir şeydi. Bu adam talimatlarını konuşmasına bile gerek kalmadan
tek bir bakışıyla verebiliyordu. Asya arabadan indikten sonra duraksadı. Tüm gözler bir anda bu egzotik güzele çevrilmişti. Çalışanlar patronlarının yanında ilk kez bir kadın görüyormuş gibi büyük bir şaşkınlıkla Asya'yı süzüyorlardı. Asya bu durumdan her zaman rahatsız olmuştu. Ama bu kez üzerinde çok daha başka bir baskı hissediyordu. Zaten yorgun olan zihni iflas etmek üzereydi. Ne yapacağını, ne yöne doğru gideceğini bilemiyor, avcılar tarafından köşeye sıkıştırılmış ürkek bir ceylan gibi öylece dikiliyordu. Korhan da ortalıkta yoktu. O kısacık anda çaresizliğinin gitgide daha da büyüdüğünü hissetti. Yaşadığı bu çaresizliğin ileride artarak katlanacağından elbette habersizdi. Tam o anda boynundan bağladığı elbisesinin açıkta bıraktığı omzuna dokunan ateş kadar sıcak bir el hissetti. Kime ait olduğunu bile bilmeden bu dokunuş vücudundan saniyelik bir elektrik akımının geçip gitmesine neden olmuştu. Korhan şimdi tam yanındaydı. Panikle başını çevirip onunla göz göze geldiği an bakışlarındaki insanı hipnotize edici gücün etkisini hissetmişti. Korhan hiç konuşmadan eliyle Asya'ya yol gösteriyor, bakışlarıyla yürü emri veriyordu. Aynı anda hem centilmen hem de zorbaydı. Bu Asya için gerçekten baş döndürücü bir tezatlıktı. O an bu nazik emre uymaktan başka bir çare yok gibi görünüyordu. Kendisinden bir adım önde giden Korhan'ın arkasından yılgın adımlarla ilerlerken çalışanların dikkatli ve merak dolu bakışlarından kaçınmak için başını öne eğdi. Neden burada olduğu, nereye doğru gittiği, bu insanların kim olduğu ya da bu işin nereye gideceği konusunda en ufak bir fikri yoktu. Her şey tam anlamıyla kontrolden çıkmıştı. Dışarıdan bakıldığında şirin ama büyük bir dağ evini andıran evin giriş kapısına kadar geldiler. Korhan içeriye girdikten sonra kendisinden birkaç adım geride kalan Asya bir kez daha duraksadı. İçindeki tuhaf ama güçlü bir his bu kapıdan girişin bir daha çıkışı olmayacağını söylüyordu. Burası bambaşka bir dünyaya açılan kapılardan ilkiydi. Çoktan içeriye girmiş olan Korhan, kapıda öylece dikilen Asya'ya dönüp bir kez daha baktı. Bakışlarındaki tehditkar davet karşısında kayıtsız kalmak mümkün değildi. İçeriye girmekten başka çare kalmamıştı. İlk adımını attığı anda karşılaştığı manzara Asya'yı resmen büyülemişti. Burası oldukça zevkle döşenmiş, rustik tarzda bir çiftlik eviydi. Tavan boydan boya doğal ahşap lambiri ile kaplanmıştı. Tam karşıda şaşırtıcı büyüklükte bir şömine duruyordu. Şöminenin üzerinde asılı olan doldurulmuş gerçek geyik kafası en az Korhan'ın bakışları kadar ürkütücü görünüyordu. Yere sade ama pahalı bir kilim serilmişti. Dünyanın çeşitli yerlerinden getirildiği açıkça belli olan irili ufaklı birkaç obje çeşitli yerlere konumlandırılmıştı. İçeriye girdiği andan itibaren tavandaki lambirlerden burnuna gelen taze çam kokusu Asya'ya küçükken dedesine yaptığı ziyaretleri hatırlatmıştı. Dedesinin tamamen ahşaptan yapılmış şirin köy evine gittiğinde dünyanın en iyi uykusunu uyur, her uyuduğunda masal tadında rüyalar görürdü. O anları şu an tekrar yaşıyor, sanki dedesi her an bir yerlerden çıkıp elindeki mis gibi kokan kavrulmuş kestaneleri kendisine uzatacakmış gibi hissediyordu. Dikkatini çeken bir şey daha olmuştu. Etrafta hiç elektronik cihaz görünmüyordu. Tam o an cep telefonu aklına geldi. Elini hemen çantasına attı ama telefon yoktu. Bir kez daha kontrol etti. O çantasının içinde hararetle telefonunu ararken sırtı Asya'ya dönük bir şekilde pencereden dışarıdaki muazzam manzarayı seyre koyulan Korhan nihayet sessizliğini bozmuştu.
Bir şey mi arıyorsun? Asya iyice gerilmişti. Onunla adeta kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyordu. Ama bu oyun Asya'nın canını sıkmaya başlamıştı. Derhal telefonumu geri ver. Hala arkası dönük olduğu için yüzündeki kızgınlık ifadesi görünmeyen Korhan'ın ruhunda volkanlar patlamaya başlamıştı. Böyle bir şey ilk kez oluyordu. Hayatı boyunca hiç kimse onunla bu şekilde konuşamamış, konuşmaya cesaret dahi edememişti. Bildiği ve alıştığı tek şey sürekli pohpohlanmak ve şımartılmaktı. Asya bu savunmasız haliyle Korhan gibi bir adama kafa tutuyor, resmen ateşle oynuyordu. Ama bu başka türlü bir tehlikeydi. Asya onu ileride kafeslere kapattıracak kadar hastalıklı bir saplantıya dönüşecek duyguların ilk temellerini farkında olmadan atıyordu. Korhan tepki vermedikçe Asya'daki gerginlik daha da tırmanıyordu. Karşısında adeta etten bir duvar vardı. En azından Asya'nın gördüğü buydu. Bir kez daha, bu sefer daha sert bir tonda seslendi Korhan'a. Sana söylüyorum, duyuyor musun beni? Sağır mısın yoksa? Bu ikinci hamle Korhan'ı daha da alevlendirmişti. Bir kadının kendisine bu kadar sert şekilde kafa tutmasından aldığı hazla tanışıyordu. Bu öyle bir hazdı ki kasıklarında kelebekler uçuşmaya başlamıştı. İlk kez tanıştığı bu tuhaf his dudaklarında edepsiz bir gülümseme oluşturmuştu. Belki de hayatı boyunca bulmak için diyar diyar aradığı, sayısız denemeler yaptığı ama sonunda asla bulamadığı bir hazineydi. Asya ona çıkıştıkça Korhan içinde patlayan volkanın lavlarında sürükleniyordu. Kendini biraz toparlayıp az önceki yüz ifadesini yeniden takındı ve Asya'ya doğru döndü. Ona ya da başka birine aldığı hazzın imarelerini göstermek istemiyordu. Şimdilik her şey kontrol altında olmalıydı. Olan her şeyi benden biliyorsun. Yaşananlar seni epey sarstı. Biraz dinlenmelisin. Asya az önce sorduğu sorunun cevabını almaya kararlı bakışlarını Korhan'ın gözlerine dikmişti. Korhan ateş eden bu bakışlar karşısında fazla istikrarlı duramayacağının farkındaydı. Başını başka yöne doğru çevirip konuşmaya devam etti. Telefonunun benimle ilgisi yok. O hengamede düşmüş olmalı. Asya iyice kapana sıkıştığını hissediyor ve bu kapandan artık çıkmak istiyordu. Dalga mı geçiyorsun benimle? Kimsin sen? Neden getirdin beni buraya? Derhal geri götür beni. Yoksa çok fena şeyler olacak. Asya haklıydı. Bundan sonra olacaklar herkesin hayatını kökten değiştirecek kadar tehlikeli olaylara gebeydi. Burası belki de köprüden önceki son çıkıştı ve bu işin sonunda en büyük yarayı Korhan alabilirdi. Ama o kararlıydı. Onu gördüğü ilk andan beri planladığı her şey onun bile şaşıracağı kolaylıkta işlemiş ve Asya'yı buraya kadar getirmeyi başarmıştı. Bu noktadan sonra onu kaybetmeyi asla göze alamazdı. Asya onun kayıp ruhu, has kaynağı ve bundan sonraki yaşam amacıydı. Yukarıda odan hazır. Seninle ilgilenecekler. Benim ufak bir işim var. Halledip döneceğim. Ben gelene kadar dinlen. Korhan kapıya doğru yönelirken Asya şaşkın bakışlarıyla onu takip ediyordu. Söylediği hiçbir şey bu ketum adama geçmiyordu. Adeta bir duvarla konuşuyor gibiydi. Son bir umutla seslendi Korhan'ın arkasından. Beni burada bırakıp nereye gidiyorsun? Hemen geri götür beni. Cengiz'i görmek istiyorum. Boşa nefes tüketiyordu. Korhan çoktan kapıdan çıkmıştı. Dışarıda neler olup bittiğini anlamak için kapıya doğru koştu. Korhan çalışanların hepsini toplamış, talimatlarını bir bir sıralıyordu.
olağanüstü bir durum olduğu açıktı. Gözünüzü dört açın. Evin etrafında kuş uçmayacak. Kız kaçmaya kalkarsa hepinizi yakarım. Oradaki hiç kimse Asya'nın bu konuşmayı duyduğunun farkında değildi. Görünmemek için kapının yanına gizlenmişti. Resmen kaçırıldığını o an anlamıştı. Korhan onun kaçmasından korkuyordu. Çünkü böyle ıssız bir yerde evde kalmak kaçmaktan daha güvenliydi. Asya nerede olduğunu bile bilmiyordu. Artık telefonu da yoktu ve çaresiz şekilde burada esir kalmıştı. Yapılacak belki de en akıllıca şey durumu kabullenmek ve biraz dinlenip toparlandıktan sonra sağlıklı bir zihinle düşünüp bir çözüm bulmaktı.